ecri misil davası ya da ecri misil nedir? Ecri misil davasının şartları nelerdir? Bu davalar ortalama ne kadar sürüyor? Ecri misil talep etmek için bir ihtarname gerekiyor mu? Yani karşı tarafı intifadan men etmek gerekiyor mu? Bir haftalık aradan sonra Melek Hanım'la yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün ecri misil davasını konuşacağız. Ecri misil davası nasıl açılır? Süreleri nelerdir? Bu konular üzerine konuşmak istiyoruz. Merhaba Melek Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu hafta biraz zorlu geçti. Evet, küçük bir ameliyat geçirdiniz gözünüzden. Küçük bir operasyon geçirdim ama ona rağmen çalışmaktan geri Ne oldu peki? Ne yaptırdınız gözlerinizde? Lazerle miyop problemim vardı. Çizdirdim yani. Şu an nasılsınız? Şu an görmede tabii ufak bir bulanıklık var ama Anladım. idare ediyoruz. Belki bu konuda da ileride bir video çekeriz. Gözünüzü çizdirirseniz Evet, o da... neler yaşıyorsunuz? O da ne tür problemler konu. yaşanıyor, Evet. getirisi ya da şeyi nelerdir diye. İlk soruyu sormak istiyorum Melek Hanım size. Ecri misil davası ya da ecri misil nedir? Ecri misil sahibinin rızası dışında bir taşınmazın başkaları tarafından ya da işte el birliği mülkiyetinde olan bir taşınmazın diğer paydaşlar tarafından sahibinin rızası olmaksızın ya da herhangi bir paydaşın rızası olmaksızın kullanılması sonucunda ödenecek olan, ödenmek durumunda kalınan tazminat. Yani geçerli bir kira kontratı olmayacak ya da var olan kira kontratı hukuka uygun olmayacak. Evet, ve yani burada haksız bir işgal olacak. Haksız bir işgal yani olacak. öyle Doğru diyor. mu? Haksız bir işgal durumunda haksız şagil hak sahibine ecri misil ödemek durumunda kalır. Anladım. O yüzden bu bir kira değil, ecri misil. Kira değil tabii. Evet, tabii, evet, tabii. Kira anladım. olarak yani kira gibi nitelendirilse ve ona göre hesap yapılsa bile bu bir kira değil, ecri misil Ecri tazminat. misil. Evet. Peki ecri misil davasının şartları nelerdir? İlk olarak haksız bir işgal olması gerekiyor. Haksız şagilin kötü niyetli olması gerekiyor ve bundan dolayı paydaşın ya da taşınmaz sahibinin zarara uğramış olması gerekiyor. Bu üç şart aranıyor. Bu davaları açmak için bir zaman aşımı ya da hak düşürücü bir süre var mı? Evet var. Ecri misil talep edebilmek için geriye dönük 5 yıllık talep edilebiliyor. Yani bugün davayı açarsak bugün 20 Haziran diyelim. 2023. 20 Haziran 2023. Geriye doğru 20 Haziran 2018 sonrası için ecri misil talep edebiliyorsunuz. Anladım. 20 Haziran 2018 ila 20 Haziran 2023. Dava tarihi olan. Evet ya bu şekilde açık Bu bir belirtmek zaman aşımı gerekiyor. değil mi? Hak düşürücü süre değil. Tabii ki bu zaman aşımı Anladım. ve zaman aşımı defiyle ileri sürülmekle hakim göz önünde bulunduruyor. Peki bu davalar ortalama ne kadar sürüyor? Yani davayı açtık. Ya inanın o kadar Aramızı ne zaman alacağız? şöyle Avukat hanım. yani bir yılda neticelenen davalar da var ama Yerel mahkemeli değil mi? Tabii yerel mahkeme sürecinden bahsediyorum. 1 ila 2 yıl arasında diyelim. Tabii orada mahkemelerin işleyişleri falan yani birbirinden çok farklı. Gerçekten yani yoğunluğuna göre. Tabii bir mahkeme işte 2 ay sonrasında duruşma günü verirken hem bir yandaki mahkeme 1 yıl sonrasında duruşma günü verebiliyor. Ya böyle mahkemeler arasında da yani Farklılıklar çok görülebiliyor. farklılıklar görülebiliyor. Anladım. O yüzden şöyle ortalama bir tarih verecek olursak yerel mahkeme süreci ortalama 1,5 ila 2 yıl arasında sürüyor. İstinaf süreci ne kadar sürer? İstinaf da Asliye Hukuk Mahkemesi istinaf yani yine asgari 2 yıl sürüyor. 4 yıl diyebiliriz o zaman yani. Yani Evet, 3 aşağı 3 aşağıya 5 yukarıya. Evet, anladım. Evet. Peki ecri misil talep etmek için bir ihtarname gerekiyor mu? Yani karşı tarafı intifadan men etmek gerekiyor mu? Şöyle eğer semere elde edilen bir taşınmazsa yani kiraya verilmiş. Semere dediniz, evet. Bir maddi, kira ya da evet. tarımsal bir gelir elde edilen Maddi bir kazançtan bahsediyoruz. Maddi bir kazanç Evet. sağlanan semere yani Evet. hukuki tabiri semere. Öyle bir taşınmaz ise söz konusu olan intifadan men şartı aranmıyor. Yani bir ihtarname çekmiş olmanız ya da izale yaşıyor, ortaklığın giderilmesi davası açılmış olması gerekmiyor. Evet. Ancak genellikle karşılaştığımız durum nedir davalarda? Genellikle tabii bunun belediyenin açtığı ecri misil var, vatandaşın belediyeye açtığı ecri misil var, kamu kurumlarının açtığı çok çeşitli türleri var ama genel anlamda genellikle meslektaşların ve vatandaşların karşılaştığı anlamda miras olarak muristen bir ya da birden çok taşınmaz kalıyor. Bunu bu el birliği mülkiyet oluyor miras olarak kalan taşınmaz. Mirasçılardan biri bunu kiraya vermek suretiyle kullanabiliyor ya da kendi oturabiliyor. Burada iki ayrı durum var. Eğer orada kendisi kullanıyorsa mirasçılardan herhangi biri o zaman intifadan men koşulu aranıyor.
Anladım. İntifadan men nasıl sağlanabilir? İntifadan men ihtarnameyle yapılabilir. Sözlü yapılabilir ama onun ispatı dava açısından biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden genellikle noterden ihtarname gönderiyoruz. Ya da eğer ortaklığın giderilmesi davası açılmış ise o taşınmaza ilişkin, o da intifadan men koşulunu sağlıyor. Eğer mirasçılardan biri ya da paydaşlardan biri bu taşınmazı kiraya veriyorsa ya da tarım geliri elde ediyorsa, herhangi bir gelir elde ediyorsa o taşınmazdan, o zaman sizden istenmez. İntifadan men koşulu aranmaz. İntifadan men koşulu aranmaksızın ecri misil talep edebilirsiniz. Anladım. Peki yani bu davalar 3 yıl 4 yıl sürüyor. Aldığımız para Türkiye'deki enflasyonu da düşününce çok azalıyor. Peki burada bir faiz isteyebiliyor muyuz? Faiz türü nedir? Ne zaman istenebiliyor? Tabii. Yasal faiz talep edilebiliyor. %9 %9, yıllık maalesef hiçbir şekilde İstemeseniz daha iyiymiş yani. kanun koyucu asla bunu ne ileri alıyor ne geri alıyor. %9 biz mesleğe başladığımızdan beri bir %12'yi gördük ama Sanırım mesleğin doğru. başında bir %12'yi gördük ama şu an %9. 2000'li yılların başlarında bu yasal faizler daha yüksekti. Sonradan bizim mesleğe başladığımızda bir %12 ile başladık. Şu an %9 olarak uygulanıyor. Yasal faiz talep edilebiliyor. Ne zamandan, nereden başlıyor bu yasal faiz? Dönem sonu kabul ediliyor. Yani bu bir kira gibi hesaplandığından ecri misil her ayın 2018 her ayın sonundan, dönem sonu. 2018'in 5. ayın kirası o aydan itibaren faiz işlemeye başlıyor değil mi? Onu demek Mayıs istiyorsunuz. kirası Mayıs'tan itibaren, Haziran kirası Haziran'dan itibaren o şekilde bir zaten bilirkişiye gidiyor dosya. Anladım. O Bilirkişiler. hesaplıyor. Evet, bir hesap uzmanına gidiyor. Onlar o şekilde hesaplıyor. Peki burada görevli ve yetkili mahkeme neresidir? Yani davayı nerede açacağız? Yani tam böyle bir günde bu soruyu sordunuz. Yetkili ve görevli mahkeme, görevli mahkeme Asya Hukuk Mahkemesi. Sürü Hukuk Mahkemesi değil. Lütfen artık bunu hakim arkadaşlar da öğrensinler. Evet. O Çünkü boşu boşuna istinaf edip bir senenizi yakın kaybedeceksiniz. bir tarihte açtım. Yani 2 gün önce açtığımız davada çat diye Sürü Hukuk Mahkemesi görevli diye bir karar geldi. Peki Bize bunu inanamadık. şimdi istinaf edeceksiniz. Ne kadar Zaman sürecek? kaybı. Ne kadar? Bir sene. Bilmiyorum artık yani. Yani 6 ay ya da bir sene. Doğru mu? Evet. Yani gerçekten çok hak kayıplarına. Peki yetkili mahkeme neresi? Yetkili mahkeme yani ecri misilli, sadece ecri misil olarak açılacak ise davalanın bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. Anladım. Peki müdahalenin meniyle beraber Yani açılır. el atmanın Evet, önlenmesi, el atmanın müdahalenin önlenmesi. meni davasıyla birlikte açılacaksa orada kesin yetki kuralı var. Gayrimenkulün bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılacak. Anladım. Sürü hukuk değil. Peki ecri misil davasını kimler açabilir? Ecri misil davasını gayrimenkul üzerinde hakkı olup kullanamayan herhangi biri açabilir. Anladım. Yani bir mirasçı, Mirasçı olabilir. paydaş. Tabii paydaşlardan biri olabilir. Yani taşınmaz sahibi olabilir, zilyet olabilir. Bunlar açılabiliyor. Melek Hanım, cevaplarınız için teşekkür ederiz. Bugünkü sorularımız bu kadar. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.